Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 1-1,5 hatta bebeğin kilosuna göre 2 yaşa kadar da kullanabileceğiniz çok kullanışlı bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Yeleğimi örerken 3,5 numara şiş kullandım. İpimden de bahsedeyim. İpim 100 gramı 250 metre uzunluğunda olan Kartopu Baby One anti peeling özelliğe sahip bir ip, tüylenme yapmıyor. Bu renkte örmek isterseniz de renk kodu K1000. Şimdi yeleğimin ölçülerini vereyim. Beden genişliği 28 santim. Beden uzunluğu ise 33 santim. Yeleğimizi 3 parça olarak örüyoruz arkadaşlar. Daha sonra kenar kısımlarından dikerek omuz kısımlarında birleştirip yeleğimi tamamlıyorum. Yeleğimizde 4 adet ahşap düğmeler kullandım. Şöyle modeli yakından göstereyim. Gerçekten çok güzel bir model. Örgüye yeni başlayanlar bile bu modeli rahatlıkla örebilirler. Hem kolay hem de görüntüsü çok güzel. Yeleğimizi arkasını da göstereyim. Arkası da böyle arkadaşlar. Ben çok keyifli ördüm. Umarım sizler de modelimi beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Paylaşacağım yeni videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi yeleğimizin yapımına geçelim. Herkese kolay gelsin. Yeleğimiz için 3,5 numaralı şişe 65 ilmek atarak başlıyorum. Önce yeleğimizin arka parçasını öreceğim. İlk ilmeği sıra başında ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Yeleğimizin lastik kısmı için 4 haroşa sırası örmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hem ön yüzde ters hem de arka yüzde ters olarak öreceğiz. 4 haroşa sırasına tamamlayacağım. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak örüp geliyorum. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimin tamamını ters olarak ördüm. İpimi arkaya alıyorum. Sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi ön yüze geçtim. Ön yüzde ilk ilmeği örmeden alıyorum. Sıra sonunda düz olarak ördüğümüz ilmeği sıra başında örmeden alıyoruz. Diğer ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Toplamda 4 haroşa sırasına tamamlayalım arkadaşlar. Sıra sonunda kalan bir ilmeği düz olarak örüp sıra başında örmeden alalım. 4 haroşa sırası olunca modelimizi kuracağız. Şimdi 4 sıra haroşa örüp geliyorum. Yeleğimizin arka parçasını 4 haroşa sırasına tamamladım. 1 2 3 4. Şimdi sıra sonundaki düz olarak ördüğüm ilmeği sıra başında örmeden alıyorum. 1 2 ilmek sıra başında ters olarak örüyorum. Daha sonra model aralarında 4 ilmek olacak. Fakat ilmek sayımıza modelimizin tam denk gelmesi için sıra başında ve sıra sonunda ilk ilmekten önce ve sonra 2 ilmek öreceğiz. İpimi öne alıyorum. Şimdi ilk ilmeğin yönünü çevirdim. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 1 2. Daha sonra ikinci ilmeğe sol taraftan girip ikisini birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne aldım.
şu şekilde dolama yapıp 4 ilmek örüyorum. 1 2 3 4. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 ilmekle model kurulumu yapacağım. İpim önde duracak. Buraya ajur yapmış olacağız. İlk ilmeğin yönünü çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Buraya ajurumuz oluştu. Bir ilmek düz örüp 3. ilmeği düz örüyorum. 4. ve 5. ilmeği şu şekilde sol taraftan girip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne alıyorum. Şişime doluyorum. 4 ilmek haroşa öreceğim. 1 2 3 4. Hem ön yüzde hem arka yüzde ters olarak ördüğümüz için model araları 4 haroşadan oluşuyor. Sadece dediğim gibi sıra başında ve sıra sonunda ikişer haroşamız oluyor. Modelimizin ilmek sayımıza tam denk gelmesi için bu şekilde kurulumunu yaptım. Model kurulumunu yine ipim önde, yine 5 ilmekle model kurulumu yapacağım. Birinci ilmeğin yönünü çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp 4. ve 5. ilmeği soldan girip ikisini birlikte örerek kesiyorum. İpimi tekrar öne aldım, şişime dolayıp 4 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4. 4 ilmek tersten sonra ipim yine önde duracak. Birinci ilmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 3. ilmeği düz örüyorum. 4. ve 5. ilmeği sol taraftan girip ikisini birlikte örerek kesiyorum. Tekrar şişe dolayıp 4 ilmek ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 4 ilmek ördükten sonra ipim yine önde duruyor. Birinci ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 3. ilmeği düz örüp 4. ve 5. ilmeği sol taraftan girip ikisini birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne alıyorum. Şişe dolayıp 4 ilmek ters örüyorum. 4 ilmek haroşa ördükten sonra yine ipim önde. Birinci ilmeğin yönünü çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 3. ilmeği düz örüp 4. ve 5. ilmeği sol taraftan girip birlikte örerek kesiyorum. Tekrar ipimi öne alıp dolama yaparak ajurumu yaptım. 1 2 3 4. 4 ilmek ördükten sonra tekrar birinci ilmeğimin yönünü çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 3. ilmeği düz olarak örüp 4. ve 5. ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne aldım. Dolama yaparak ajur yaptım. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. 3 ilmeğim kaldı. 2 tanesini haroşa örüyorum. Sondaki ilmeği düz olarak örüp modelimizin birinci sırasını tamamlıyoruz. Çok fazla ayrıntılı olarak anlattığımı düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ben yeni başlayanlar için de ayrıntılı anlatıyorum. Sizler ayrıntılı anlattığımı düşünüyorsanız videoyu ayarlar kısmından hızlandırabilirsiniz arkadaşlar. Yeni başlayanlar da yavaşlatabilirler. Sağ köşedeki ayarlar kısmından videonun hızını ayarlayabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış arkadaşlar. Çok fazla yavaş anlatımı düşünüyorsanız da videoda ilerleyebilirsiniz. Şimdi ilk ilmeği aldıktan sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bir de şu ayrıntıyı vereyim arkadaşlar. Bazen videolar net olmayabiliyor. Ben net olarak yüklüyorum fakat size yansıyan görüntü net olmayabiliyor. O yüzden yine ayarlar kısmından sağ köşedeki ayarlar kısmından gelişmiş ayarlara tıklayarak video netliğini yine siz kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.
Arka yüzde modelin ikinci sırasındayım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Şimdi bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Sıra sonuna kadar ters örerek geldim. Sonda bir ilmeğim kaldı. İlmeği düz olarak örüp modelimizin ikinci yüzünü arka yüzde tamamladım. Şimdi modelde 3. sıraya geçtim. Modelimiz zaten 4 sıradan oluşan gerçekten çok kolay ve güzel bir model arkadaşlar. Şimdi yine ilk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek haroşa örüyorum. Yani ters olarak örüyorum. Bir önceki sırada ajur olarak örmüş olduğum ilmeği düz örüyorum. Tekrar ipimi öne aldım. Bu defa modeldeki 3 ilmeği birlikte örerek keseceğim. 1 2 3. İlk ilmeğin yönünü çeviriyorum. İpim önde olduğu için buraya ajur yapmış oluyoruz. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2. İkinci ajur sıramızı da tamamlamış oluyoruz. Tekrar ipi öne alıyorum. Bir önceki sırada artırmış olduğumuz ajur ilmeğimizi düz olarak örüp tekrar ipimi öne alıp 4 ilmek 1 2 3 4 ilmek haroşa örüyorum. Model aralarındaki haroşa sayısı hiç değişmiyor arkadaşlar. Şu şekilde yakından göstereyim. Biraz ilerledikten sonra da model kendisini belli edecek. 4 haroşamız hiç değişmiyor. Şimdi ajur ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi öne alıyorum. Birinci ilmeğimin yönünü çevirip 3 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar ipimi öne aldım. Ajur ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi öne alıyorum. 4 haroşa ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir önceki sırada örmüş olduğum ajur ilmeğini düz, ipimi öne alıyorum. İlmeğimin yönünü çeviriyorum. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar ipimi öne aldım. Ajur ilmeğimi düz olarak ördüm. Buraya ikinci sıra ajurumuzu yapmış olduk. İpimi öne alıyorum. 4 ilmek ters örüyorum. Modelimizin 3. sırasını bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Model 4 sıradan oluşuyor. 2 sıra ön yüzde, 2 sıra arka yüzde örüyoruz. Arka yüzde herhangi bir işlem yapmadan ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Ön yüzde ise modeli anlatmış olduğum gibi ajurlarımızı ve kesmelerimizi yapıp modeli tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar modelimizi örmemiz gerektiği gibi örelim arkadaşlar. Bir önceki sırada örmüş olduğum ajur ilmeğini tekrar düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Birinci ilmeğimin yönünü çevirip 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne aldım. 1 ilmek düz örüp 4 ilmek haroşa örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıp son modelimizin kesimini de yapıp sıramızı tamamlıyoruz. Bir ilmek düz örüp ipimi öne aldım. 2 ilmek haroşa örüp sondaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamladım. Birinci model sıramızı tamamlamış olacağız arkadaşlar arka yüzde örünce. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Sıra sonundaki ilmeğimizi düz olarak örüp sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzü tamamladım. Modelde kendisini göstermeye başladı arkadaşlar. Şimdi model aralarında 2 sıramız olacak. Bir sıra ön yüzde düz, bir sırada arka yüzde ters olarak örmemiz gerekiyor. Şimdi ben bir sıra ön yüzde düz, bir sırada arka yüzde ters örüp geliyorum. Herhangi bir işlem yapmadan bütün ilmekleri ön yüzde düz,
arka yüzde ters örüyoruz. Sıra sonundaki ilmeği düz, sıra başında da örmeden alıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeklerimizi de örmüş olduğumuz gibi örmeye devam ediyoruz. Ön yüzü ve arka yüzü tamamlayıp geliyorum. Bir sıra ön yüzde, bir sıra da arka yüzde ördüm. Şimdi ilk ilmeği örmeden alıyorum. Modelimizi birinci sırada örmüş olduğumuz gibi örüyoruz. İlk ilmeği aldıktan sonra 2 ilmek haroşa örüyorum. İpim önde. Birinci ilmeğin yönünü çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Üçüncü ilmeği düz olarak örüp dördüncü ve beşinci ilmeği birlikte keserek düz olarak örüyorum. İpimi öne alıp şişime dolama yapıp 4 ilmeği haroşa olarak örüyoruz. İpim önde. Birinci ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Üçüncü ilmeğimi, dördüncü ve beşinci ilmeği sol taraftan girip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpi tekrar öne alıp dolama yaparak 4 ilmek haroşa örüyorum. Sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Arka yüzde modelin ikinci sırasında da ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp gelelim. Ön yüzde modelde 3. sıradayım. Yine 3. sıramızı da örmüş olduğumuz gibi örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmeği ters olarak ördüm. Bir önceki sırada örmüş olduğum ajur ilmeğini düz olarak örüyorum. İpimi öne alıyorum. İlk ilmeğin yönünü çevirip 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne alıp tekrar ajur yapıyorum. Ajur ilmeğimi düz olarak örüp ipimi öne alıp 4 ilmeği ters olarak örüyorum. Model yapımı gerçekten çok kolay. Ön yüzde modelin 3. sırasını bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Dört ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bir önceki sırada örmüş olduğum ajur ilmeğini düz, ipimi öne alıyorum. Modeldeki ilk ilmeğin yönünü çevirip 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne aldım. Ajur ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ipimi öne alıp 4 ilmek haroşa örüyorum. Modelimizin 3. sırasını da bu şekilde örerek tamamlayalım. Arka yüze geçelim. Modelde 4. sıraya geçelim. Arka yüzde ters olarak örüp tamamlayıp gelelim arkadaşlar. Modelimizin ön yüzünü ve arka yüzünü örerek tamamladım 3. ve 4. sıralarımızı. Şimdi bir sıra ön yüzde düz, bir sırada arka yüzde ters öreceğiz. Tekrar birinci sıradan model kurulumunu yapacağız. Modelde kaydırma yapmadan modelimizin tam üst üste denk gelmesine dikkat edelim. Modelde kaydırma yapmadan sıralı olarak modelimize devam edelim arkadaşlar. Kol altına kadar ilerleyelim. Daha sonra koltuk altı için kesimlerimiz olacak. Şimdi kol altına kadar örüp geliyorum. Yeleğimin arka parçasını koltuk altına kadar örerek geldim arkadaşlar. Şimdi modellerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 model sırası olana kadar ördüm. En son modelden sonra model aralarında olduğu gibi bir sıra ön yüzde, bir sıra da arka yüzde ördüm. Ön yüzde düz, arka yüzde de ters ördüm. Koltuk altına kadar örmüş olduk. Şimdi kol altında kesimlerimiz olacak. 5 ilmek bu kenarda, 5 ilmek de bu kenarda keseceğim. Artık model yapmadan örmeye devam edeceğiz. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. 2 3 4 ilmek ördükten sonra hemen ilk kesimimizi yapalım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Burada bir ilmek kesmiş oldum. Şimdi diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonunda 6 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Artık yeleğimizin üst kısmını haroşa olarak örmeye devam edeceğimiz için ters olarak örüyoruz. Ön yüzde ve arka yüzde
ters olarak öreceğiz. Kol için ise eksiltmelerimiz olacak, kesimlerimiz olacak. Birinci kesmemizi yaptık. Toplamda 5 ilmek keselim. Şimdi 6 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak örüp geliyorum. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. 2, 4, 6. Şimdi 2 tanesini birlikte örerek kesiyorum. 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 4. ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Kenarlarımızın tırtıklı olmasını istediğim için bu şekilde sıra sonundaki ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak örüyorum. Yine 4 ilmek örelim. 2, 4. 4 ilmek ördükten sonra yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine 6 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. 6 ilmeğimiz kalana kadar ilmekleri ters olarak örüyoruz. Örüp geliyorum. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte örerek kesiyorum. 1, 2, 3. 3 ilmeği kestikten sonra 4. ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp ön yüze geçelim. Arka yüzü ters örerek tamamladım. 2 ilmek bu kenardan kesmiş olduk. 2 ilmek de bu kenardan kestik arkadaşlar. Toplamda 5 ilmek kesene kadar devam edelim. Yani 5 sıra kesim yapacağız. Daha sonra omuz kısmına kadar kalan ilmeklerle örmeye devam edeceğiz. Şimdi omuz kısmına kadar örelim. 2 ilmek kestik. 5 ilmeğe tamamlayalım arkadaşlar. 5 sıra kesim yaptıktan sonra omuz kısmına kadar örüp geliyorum. Yeleğimizin arka parçasını omuz kısmına kadar ördüm. 5 ilmek burada kesmiştim. 5 ilmek de burada, kalan 55 ilmeğimle omuz kısmına kadar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 sıra ördüm. Şimdi arka yüzde de bir sıra örüp yakasını keseceğiz arkadaşlar. Kesimleri önden yapalım. O yüzden arka yüzü tamamlayıp geliyorum. Arka yüzü tamamladım. Ön yüzdeyim. Şimdi omuz kısmında 17 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, omuz kısmında 17 ilmek ördüm. Şimdi yakası için kesim yapacağım. Sıra sonunda yine 17 ilmek kalacak arkadaşlar. Yani 17 ilmek kalana kadar yakasını keseceğiz. Şimdi 17 ilmeğimi ördükten sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişe taktım. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeğimi tekrar şişe takıp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yaka kesimlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Ön yüzde 2 ilmeği birlikte örerek kesip ilmeği tekrar şişe takıyorum. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şu şekilde arkadan görüntüsü de böyle. ...17 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi bu şekilde keselim. İlmeklerimi kestim. 17 ilmeğim kaldı.
Kalan ilmekleri de ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Arka parçamızı tamamlamış olduk. Bu parçamı bu şekilde bırakacağım arkadaşlar. İlmeklerimi ilmek tutucuya geçireceğim. Eğer başka bir 3,5 numara şişiniz varsa bu parça böyle kalabilir. İlmekleri tutucuya geçirmenize gerek yok. Çünkü ön parçaları ördükten sonra omuz kısımlarından tığ yardımıyla birleştireceğiz. Bu parçamı böylece bırakıp ön parçalarımızı örmeye geçebiliriz. Ön parçamız için yine 3,5 numaralı şişimize 35 ilmek atıyoruz arkadaşlar. İlmeklerimizi atalım. İlmeklerimi attım. 3,5 numaralı şişimize 35 ilmek attık. Düğüm atarak sıkıştıralım. Şimdi ön parçamızda, pardon, arka parçamızda olduğu gibi 4 haroşa sırası öreceğiz. Önce 4 haroşa sırasını örelim. Daha sonra ön parçalarda model kurulumunu nasıl yapıyorum göstereceğim. Sıra başında ilk ilmeği ters olarak ördüm. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Bu parça bizim sol parçamız olacak arkadaşlar. Şu an arka yüzdeyim. İlk sırayı arka yüzde ters olarak örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. Sondaki ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak öreceğim arkadaşlar. Bu kenar kısmının tırtıklı olmasını istiyorum. Bu kenar kısmını ise sıra sonunda düz olarak öreceğiz. Bu bizim sol parçamız arkadaşlar. Sağ parçamız değil. Sol parçamıza sağ tarafta pat kısmı yapacağız. O yüzden kenar kısmının tırtıklı olmasını istediğim için sıra sonundaki ilmeği örmeden aldım. Sıra başında ters olarak örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Düz olarak örüyorum. Bu kenar pat kısmımız olacak. Bu kenarda dikiş uygulayacağımız için düz olarak örüyorum arkadaşlar. Bu kenarda da tırtıklı kısmımız olacak. Pat kısmımız yani. Şimdi bu şekilde örerek 4 sıraya tamamlayıp geliyorum. Sol parçamız için 4 haroşa sırası ördüm arkadaşlar. Şimdi hemen bu sırada model kurulumuna geçiyoruz. 7 ilmek patımızı haroşa olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmekten sonra 5 ilmeğimizle model kurulumu yapacağım. İpim önde. 5 ilmekten birinci ilmeğimin yönünü çevirdim. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1 ilmek kesip 1 ilmek artırmış olduk. Buraya ajurumuzu yaptık. 1 ilmek düz örüyorum. Daha sonra 2 ilmeği sol taraftan girip birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne aldım, doladım. 4 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4. Arka parçayı örerken modelimizi zaten anladık arkadaşlar ama örgüye yeni başlayanlar için tekrardan gösteriyorum. Sizler örgüde iyisiniz arkadaşlar. Ayrıntılı olarak anlattığımı düşünebilirsiniz. Fakat aramızda örgüye yeni başlayan abonelerim de var. Onlar için de ayrıntılı bir şekilde anlatmış oluyorum. Şimdi ipim önde. 4 ters ilmeğimi ördükten sonra 5 ilmekten ilk ilmeğin yönünü değiştirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Buraya tekrar bir ilmek artırmış, bir ilmek eksiltmiş olduk. 3. ilmeği düz olarak örüp 4. ve 5. ilmeği sol taraftan giriyorum. Sol taraftan girip ikisini birlikte örerek kesiyorum. Tekrar ipimi öne alıp dolama yaptım. 4 ilmek
ters örüyorum. 1 2 3 4. Bir kez daha model kurulumu yapacağım. İpim önde. Birinci ilmeğin yönünü çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Üçüncü ilmeği düz olarak ördüm. Dördüncü ve beşinci ilmeğe sol taraftan girip ikisini birlikte örerek kestim. Dolama yaptım. 1 2 3 4. 4 ilmek ters örüp sıra sonundaki ilmeği de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Modelin birinci sırasını ön yüzde ördüm. Şimdi arka yüzdeyim. Modelimizin ikinci sırasındayım. İlmeklerimizin tamamını arka yüzde ters olarak örüyoruz. Modelimiz 4 sıradan oluşan bir model zaten. Model aralarımızda bir sıra ön yüzde düz, bir sıra arka yüzde ters olarak örüp modeli tamamlıyoruz. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Kenar kısmının bu şekilde tırtıklı olmasını istediğim için sıra sonundaki ilmeği örmeden şişime taktım. Sıra başında ise ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmek ters ördükten sonra ipimi arkaya aldım. Bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeği düz olarak ördüm. Tekrar ipimi öne alıp ilmeğimin yönünü çevirip bu defa 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar ipimi öne aldım. Bir önceki ilmeği düz olarak örüyorum. Yine kenarlara ajur yaparak artırmamızı yaptık. İpimi öne aldım. 4 ilmek ters örüyorum. Bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeği düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. İlmeğimin yönünü çevirip 3 ilmeği birlikte örerek kestim. Tekrar ipimi öne alıp bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeği düz olarak ördüm. Şimdi 4 ilmek ters örüyorum. Bu aralarda olan 4 ilmek sayısı hiç değişmiyor arkadaşlar. 4 ilmek ters olarak devam ediyoruz. Tekrar modelimizi örmemiz gerektiği gibi örüyorum. Tekrar anlatmak bazı kişileri sıkabilir arkadaşlar. O yüzden hızlandırarak da izleyebilirsiniz. Şimdi arka yüzdeyim. Modelimin 3. sırasını tamamladım. Modelde 4. sırayı örmeye geçiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Arka yüzde modelimizin 4. sırasını tamamladım. Ön yüze geçtim. Pat ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Şimdi model aralarımız ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde de bir sıra ters olarak öreceğiz. Daha sonra tekrar ilk sıradan model kurulumu yapacağız. Arka parçada da zaten ayrıntılı olarak anlattım arkadaşlar. Modelde kaydırma yapmadan sıralı olarak model sıramız 11 sıra olana kadar koltuk altına kadar örelim. Daha sonra koltuk altında kesimlerimiz olacak arkadaşlar. Nasıl kesiyorum göstereceğim. Şimdi 11 model sırası olana kadar örüp geliyorum. Sol ön parçamı 11 model sırası olana kadar ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 model sırası oldu. En son modelimden sonra ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde de bir sıra ters olarak ördüm. Şimdi kol için kesimlerimize geçeceğiz. Yakada herhangi bir kesim yapmadan devam edeceğiz. Sıra sonunda örmediğim ilmeği sıra başında ters olarak örüyorum. Artık model yapmadan örmeye devam ediyoruz. Haroşa olarak roba kısmımızı haroşa olarak öreceğiz. Hem ön yüzde ters hem de arka yüzde ters olarak örmeye devam edeceğiz. Sıra sonunda 6 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim.
Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 ilmeği ters olarak ördüm. Sıra sonundaki ilmeği örmeden alıyorum. Artık bu kenarımızın da tırtıklı olmasını istiyorum arkadaşlar. Bu kenar gibi bu kenarda artık tırtıklı olarak devam edecek. O yüzden sıra sonundaki ilmeği örmeden aldım. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Arka yüzü ters olarak tamamlayalım. Arka yüzü tamamladım. Şimdi ön yüzde yine ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Yakası için kesim yapmadan devam ediyoruz. Yine sıra sonunda 6 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte örerek kesiyorum. İkinci sırada kesmemizi yaptık. 3 ilmek ters örüp sıra sonundaki ilmeği örmeden alıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Kol için 5 ilmek keseceğiz arkadaşlar. İkisini kestik. 3 sıra daha keselim. Daha sonra haroşa olarak yakasına kadar örelim arkadaşlar. Ben yakasına gelince tekrar yakasını nasıl kesiyorum göstereceğim. Şimdi 5 ilmek kestikten sonra biraz ilerleyerek örelim. Sol parçamızı yakasına kadar ördüm. Şimdi yakası için kesimlerimiz olacak. Kol oyuntusu için kesimlerimiz de belli oluyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ilmek kesmiştim. 5 sıradan sonra 2 4 6 sıra daha ördüm. Toplamda 11 sıramız oldu. Şimdi arka yüzü de örüp geleceğim. Hemen burada yakasını keseceğim. Arka yüzü tamamlayıp geliyorum. İlik yerlerini de belirledim. 14 sırada bir iliklerimizi açacağız. Diğer parçamızı örerken göstereceğim zaten arkadaşlar. Şimdi yakasını nasıl kesiyorum? 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeğimi tekrar şişime taktım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime taktım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yakamızı bu şekilde keseceğiz. Şişimizde 17 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi bu şekilde keselim. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 bir ilmek daha keselim. Şişimizde 17 ilmeğimiz kaldı. Arka parçamızı kaç sıra ördüysek ön parçaları da omuz kısmına kadar o sırada örelim. Şişimizde olan ilmeklerle omuz kısmına kadar haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Yakasını kestik. Şimdi şişimizde kalan ilmeklerle omuz kısmına kadar haroşa olarak örüp geliyorum.
Sol parçamızı omuz kısmına kadar 29 sıra ördüm arkadaşlar. İlk haroşa sırasından sayarsak 29 sıra oldu. Şimdi sağ parçamızı örmeye geçelim. Yine sol parçada olduğu gibi 4 haroşa sırası öreceğiz. 3,5 numaralı şişime 35 ilmek attım. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ilk ilmeğimizi ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örüp geliyorum. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi ön yüze geçiyorum. Bu kenar bizim dikilecek kenar olduğu için düz olarak örüyoruz. Bu kenar tırtıklı kenarımız arkadaşlar. Pat kısmımızı bu defa bu kenara yapacağız. Şöyle göstereyim. Pat kısımları birbirinin üzerine denk gelecek. Bu kenar pat kısmı olacak. 7 ilmek haroşadan oluşacak. Şimdi sıra sonundaki ilmeği düz ördükten sonra sıra başında ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Bu kenar tırtıklı olacağı için ilmeğimi örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kalan ilmeğimizi düz olarak örüp ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. İkinci haroşa sırasındayım. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 4 haroşa sırasına tamamlayalım. Bu kenar tırtıklı olacak. Bu kenarı da düz olarak öreceğiz. 4 haroşa sırası örüp geliyorum. Daha sonra model kurulumuna geçeceğim. Lastik kısmımızı 4 haroşa sırası ördüm. Şimdi hem bu sırada model kurulumu yapacağım, hem de pat kısmında ilk iliğimizi açacağız. 14 sıra aralıklarla iliklerimizi açacağız. Şimdi ilk ilmeğimi aldıktan sonra 4 ilmek ters örüyorum. İpim önde. Birinci ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örüyorum. Buraya ajur yapmış olduk. Bir ilmek düz örüp tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne aldım. Dolama yapıyorum. 4 ilmek ters örüyorum. Model kurulumunu örgüde iyi olanlar yapabilir arkadaşlar. Takipçilerim genelde bana yelek videosu çektiğimde tek parçayı çekince diğer parçayı neden çekmediniz diye sorular geliyor. O yüzden ben her iki parçayı da ayrıntılı olarak çekmek istedim. İpim önde. Birinci ilmeğin yönünü çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne aldım, dolama yaptım. 1 2 3 4 4 ilmek ters ördükten sonra yine ilk ilmeğin yönünü çeviriyorum. 4 ilmek ördükten sonra ipim önde olduğu için buraya ajur yapmış oluyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmek düz örüp tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 3 6 7 ilmeğim kaldı. İpimi öne alıyorum. Şu şekilde dolama yaptım. 2 ilmek, 1 2 ilmek ters örüyorum. Daha sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Buraya ilik açacağım. Alttaki ipi şu şekilde sol şişime geçirip ters olarak örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi de örüyorum. İkisini ördüm. Üçüncüyü örmeden şişime takıp
arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Diğer parçalarda model yapımını anlatmıştım zaten. Arka yüzü ters örerek tamamlayıp gelelim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Modelde 3. sıradayız. İlk ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ördükten sonra bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. İlmeğimin yönünü çevirip 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar ipimi öne aldım. Bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. Model aralarında 4 ilmek haroşa örüyoruz. Haroşa sayımız hiç değişmiyor. Tekrar bir önceki sırada artırmış olduğumuz ilmeği düz örüp ipimi öne alıyorum. İlmeğimin yönünü çevirip 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Modeli zaten diğer parçada ve arka parçada uyguladık arkadaşlar. Kolaylıkla yapabileceğimiz bir model. Diğer ilmekleri de örmem gerektiği gibi örüyorum. Modelin 3. sırasını örmüş oluyoruz. Şimdi pat kısımda olan 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp gelelim. Arka yüzü tamamladım. Şimdi bir sıra ön yüzde düz, bir sıra da arka yüzde ters öreceğiz. Model aralarında 2 sıra örüyorduk arkadaşlar. Daha sonra modeli tekrar ilk sırada olduğu gibi kuracağız. Modelimizi kaydırma yapmadan sıralı olarak bu parçada da devam edelim. Kol altına kadar örelim arkadaşlar. Daha sonra kol kesimlerini birlikte yapalım. Bu defa kol kesimlerini sağ tarafta yapacağız. Sol parçamızı sol tarafında yapmıştık. Sağ parçamızın da sağ tarafında kol kesimlerini yapıp yine yaka kesimini tekrar göstereceğim arkadaşlar. Kol altına kadar örüp geliyorum. 11 model sırası olana kadar sağ parçamı da ördüm arkadaşlar. En son modelden sonra bir sıra ön yüzde düz, bir sırada arka yüzde ördüm. Şimdi haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Bu defa sağ parçamızın sağ tarafında kesim yapacağız. Kol oyuntusu için kesim yapacağız. İliklerimi de açtım. 14 haroşa sırasında bir iliklerimi açtım. Şu an 3 tane iliğim oldu. Bir tane daha ilik açacağım. Şimdi yine sol parçamızda olduğu gibi 5 ilmek keseceğiz. 5 sırada 5 ilmek kesmiş olacağız. Hemen nasıl kesiyorum göstereceğim. Kısaca anlatayım. Artık bu kenarda da tırtıklı olarak devam edeceğiz. Sıra sonundaki ilmeği örmeden aldım. Sıra başında ters olarak örüyorum. 4 ilmek ördükten sonra 5. ve 6. ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Her iki tarafta tırtıklı olacak artık. Bu arada ikinci ipime geçtim arkadaşlar. Burada düğüm var, görüyorsunuz. Bir ipten arka parçayı, sol ön parçayı ve sağ ön parçayı bu kadar ördüm. İkinci yumaktan da kalan kısmımızı örüp tamamlayacağım. Şimdi sıramızı ters örerek tamamlayalım. Sıramı ters örerek tamamladım. Sıra sonundaki ilmeği örmeden alıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğim. Yine sıra sonundaki ilmeği örmeden alacağız. Her iki tarafta tırtıklı olacak. Şu şekilde göstereyim. Diğer parçada olduğu gibi bu şekilde tırtıklı olarak örmeye devam edeceğiz. Görüntüsü bu şekilde daha güzel oluyor. Şimdi arka yüzü de ters örerek tamamlayalım.
ön yüze geçtim. Şimdi ikinci sırada, ikinci haroşa sırasında ikinci ilmeğimizi keseceğiz. Yine 4 ilmek ters örüyorum. 5. ve 6. ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bu şekilde 5 sıra kesim yapacağız. Diğer kolda olduğu gibi. Daha sonra yaka kesimi yapacağız. Şimdi yakasına kadar örelim arkadaşlar. Yakasına kadar 2, 4, 6, 8, 10, 11 haroşa sırası örüp sağ parçamızın da yakasını nasıl kesiyorum göstereyim. Şimdi 11 haroşa sırasına tamamlayıp geliyorum. Sağ parçamın yakasına kadar ördüm. Kol oyuntusu için 1, 2, 3, 4, 5 ilmek kestikten sonra 2, 4, 6 sıra ördüm. Şu an 6. sırayı örüyorum. Toplamda da 11. haroşa sırasındayım. Burada 4. iliğimi açtım. 14 haroşa sırasından sonra arkadaşlar. Şimdi yakası için 13 ilmek keseceğim. Kesimlerimizi arka yüzde yapıyoruz. Diğer parçada daha farklı yapmıştık. Bu parçada farklı yapıyorum. İlk ilmeği ters olarak ördüm. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Tekrar bir ilmek düz ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. İlmeklerimizi hem örüp hem kesiyoruz. Şişimizde 17 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi bu şekilde keselim. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmeğim kaldı. Şişimde şimdi kalan ilmekleri haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Diğer parçayla aynı olması için bu şekilde kesim yaptık arkadaşlar. Her iki yönde de haroşa olarak gözükmesi için kesimlerimi her iki tarafta farklı yaptım. Birini arka yüzde, diğerini ön yüzde göstermiş olduğum gibi keselim. Şimdi bu parçayı kaç sıra ördüyseniz bu parçayı da o sırada örüp yine omuz kısımlarından birleştireceğiz arkadaşlar. İlmek tutucuya geçirmemize gerek yok. Şimdi aynı sırada bu parçamı da örüp geliyorum. Sağ parçamı omuz kısmına kadar örüp tamamladım arkadaşlar. Şimdi örmek için de ipimi uzun bırakmıştım. İpimi kestim. Önce sol parçamızı omuz kısmından birleştireceğim. Arka parçamızı ters yüzü öne gelecek şekilde koyalım. Daha sonra örmüş olduğumuz sol parçayı üzerine yerleştirelim. İpim bu tarafta olduğu için arkadaşlar bu şişimin yönünü de bu tarafa çevirdim. İki şişimin yönü aynı olacak şekilde denk getirdim. Şimdi omuz kısımlarını tığ yardımıyla birleştireceğiz. Şu şekilde iç yüze geçiyorum arkadaşlar. Ön yüzden iç yüze geçiyorum. İpimiz ne taraftaysa şişlerimizi o yöne çevirelim. Şimdi herhangi bir bu kalınlıkta olan ipi örebilecek tığ kullanabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde benim tığımın numarasını göstereyim. Bir ilmek arka parçadan, bir ilmek ön parçadan alıp
İpimizle şu şekilde örüyorum. Bir ilmek ön parçadan, bir ilmek arka parçadan. 3 ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek önden, bir ilmek arka parçadan. Çok sıkmayalım arkadaşlar. Omuz kısmı kasmasın. Bir ilmek önden, bir ilmek arka parçadan. Bir ilmek önden, bir ilmek arka parçadan alarak omuz kısmının birleştirmesini yapıyoruz arkadaşlar. Diğer videolarımda şiş ile birleştirmeyi de göstermiştim. İsterseniz o şekilde de birleştirme yapabilirsiniz. İsterseniz de tığ yardımıyla birleştirebilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Hangisi size kolay geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bir ilmek önden, bir ilmek arka parçadan alarak omuz kısmını birleştiriyoruz. Şimdi bütün ilmeklerimi birleştirip geliyorum. Bütün ilmeklerimi birleştirip geldim. Birleştirme omuz kısmının birleştirme görüntüsü de böyle arkadaşlar, önden görüntüsü. Arkadan görüntüsü de böyle. Gerçekten çok muntazam bir birleştirme tekniğini kullanmış oluyoruz. Şimdi kenar dikişini nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Kenar dikişim için örgü iğnesi kullanıyorum arkadaşlar. İpimizi iğnemize geçirdikten sonra son kenar ilmeklerden dikiyoruz. Örerken düz olarak örmüş olduğumuz ilmeklerin arasına batarak dikiyorum. Arka parçaya, daha sonra ön parçamızdaki son ilmeklerin arasına girerek dikiyoruz. Biraz yakından göstereyim. Son ilmeklerin arkadaşlar en son sıra sonunda düz olarak örmüş olduğumuz ilmeklerin arasına girerek bu şekilde yine muntazam bir dikiş tekniğini kullanmış oluyoruz. Dikişi ön yüzde yapıyoruz. Bu şekilde dikersek dikiş izimiz fazla belli olmuyor arkadaşlar. Örmüş olduğumuz örgüler daha güzel gözüküyor. Şimdi bu kenarı tamamlayıp geleceğim arkadaşlar. Diğer omzumu da birleştireceğim. Diğer kenarı tamamlayıp düğmelerimi dikip yeleğimi tamamlayıp geliyorum. Düğmelerimi dikip yeleğimi tamamladım arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı, çok kullanışlı bir bebek yeleği oldu. Yeleğimin arkadan da görüntüsünü göstereyim. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Modeli beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Paylaşacağım yeni model videolarından, örgü tekniklerinden ve 0-2 yaş bebek örgülerinden anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.